Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Eski, loş ve rutubet kokan bir depo. Ya da belki aylardır, hatta yıllardır hiç adım atılmamış, sessizliğe gömülmüş o kışlık eviniz. Kapıyı aralayıp içeri girdiğinizde, pencereden sızan o tek ışık huzmesinin içinde ağır ağır uçuşan toz zerrelerini görürsünüz, değil mi? Yerde de kurumuş, küçücük fare izleri dikkatinizi çeker. Açıkçası çoğumuz bu manzaraya hiç önemsemeyiz, hemen bir süpürge kapıp o alanı temizlemeye girişmek isteriz. Ama durun. Çünkü o masum görünen toz zerrelerinin içinde, insan gözünün asla algılayamayacağı, havaya karışmış ölümcül bir tehlike gizleniyor olabilir. İşte bugün, burnumuzun dibinde duran ama göremediğimiz o görünmez tehlikeyi, hantavirüsü konuşacağız. Hepimiz bir fare gördüğümüzde irkiliriz. Bu çok doğal. Ama kendinize şunu bir sorun. Asıl tehlike o fareyi aniden karşınızda görmek mi, yoksa onun o ortamda geride bıraktığı izleri hiç fark etmemek mi? Aslında çoğu zaman en büyük tehdit karşımıza çıkan canlıdan ziyade onun sessizce bıraktığı o küçük kalıntılardan gelir. Biz de bu anlatıda bilim dünyasının yıllardır peşine düştüğü, biyolojik yapısıyla olduğu kadar bulaşma yöntemiyle de gerçekten şaşırtan bir virüsün derinliklerine iniyoruz. Bölüm 1. Görünmez tehlike, hantavirüs. Peki nedir bu hantavirüs? Bilimsel adıyla Bunyaviridae ailesine ait tek sarmallı bir RNA virüsü. Doğadaki en büyük müttefikleri ise tahmin edebileceğiniz gibi kemirgenler, özellikle fareler ve sıçanlar. Ama işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu virüs içinde yaşadığı kemirgenlere kesinlikle hiçbir zarar vermez. Fareler bu virüsü aylar boyunca, bazen koca bir yıl boyunca hiçbir hastalık belirtisi göstermeden adeta sessiz birer taşıyıcı olarak bünyelerinde gezdirirler. Doğadaki bu kusursuz ve sessiz anlaşma gayet tıkırında işlerken, insan işin içine girdiğinde durum aniden bozulur. Hantavirüsün insana geçişindeki en yaygın ve bence en sinsi yöntem aerosolizasyon dediğimiz süreçtir. Yani havaya karışma. Şöyle düşünün, enfekte bir fare, deponuza veya kapalı bir alana idrarını, dışkısını bırakıyor. Bunlar zamanla kuruyor, sonra siz o alana girip yeri şöyle sert bir fırçayla veya elektrikli süpürgeyle bir güzel temizlemeye başlıyorsunuz. İşte tam o anda o kurumuş kalıntılar parçalanarak gözle görülmeyen mikroskobik virüs yüklü toz zerreleri halinde havaya kalkıyor. Ve siz hiçbir şeyin farkında olmadan sadece nefes alarak o havayı ciğerlerinize çekiyorsunuz. Yani asıl tehlike farenin sizi ısırması falan değil, doğrudan onun bıraktığı izlerle dolu o havayı solumaktır. Bölüm 2. Bulaşma ve tarihsel köken. İnsanlık bu görünmez düşmanla ilk ne zaman tanıştı dersiniz? Kayıtlar bizi 1913 ile 32 yılları arasında Rusya'da görülen bazı tanımlanamayan böbrek yetmezliği vakalarına götürüyor. Ancak modern tıbbın bu virüsle asıl büyük yüzleşmesi 50'lerdeki Kore Savaşı sırasında yaşandı. O dönemde cephede savaşan 3000'den fazla Birleşmiş Milletler askeri sebebi bir türlü anlaşılamayan şiddetli kanamalarla seyreden gizemli bir ateşe yakalandı. Vakalar çoğunlukla Hantan Nehri çevresinde yoğunlaşıyordu ve orduları adeta felç ediyordu. Düşünsenize, cephedesiniz ve askerler mermilerden değil, bu görünmez şeyden düşüyor. Yıllar süren çaresiz araştırmaların ardından nihayet 1976 yılında virolog Dr. Lee Ho-Wang bölgedeki çizgili orman farelerinden virüsü izole etmeyi başardı. Bu gerçekten tıp dünyası için devasa bir keşifti ve bu gizemli mikroba bulunduğu o nehrin anısına Hantar adı verildi. Bölüm 3. Vücuttaki sessiz ilerleme. Diyelim ki o kapalı depodaki tozu soludunuz. Peki o an vücudunuzda neler oluyor? Virüs solunum yollarınızdan geçip akciğer kılcal damarlarınıza yerleştiğinde hemen öyle bir gecede hastalanmıyorsunuz. Sessiz ve derinden ilerleyen 1 ila 5 hafta kadar sürebilen koca bir kuluçka dönemi başlıyor. Vücut nihayet enfeksiyonu fark edip alarm vermeye başladığında ise ortaya çıkan tablo doktorlar için bile fazlasıyla yanıltıcı. Yüksek ateş, özellikle sırt, bel ve kalça bölgelerinde hissedilen şiddetli kas ağrıları, yataktan çıkmayı bile zorlaştıran o tarifsiz halsizlik, baş ağrısı, bulantı. Şöyle bir dinlediğinizde bu semptomlar size de ağır bir kış gribini hatırlatmıyor mu? İşte hantavirüsün en korkutucu maskesi budur. Başlangıçta sıradan bir hastalık gibi davranarak hayati önem taşıyan o erken teşhis sürecini ne yazık ki geciktirir. Erken dönemden sadece birkaç gün sonra virüs o asıl yıkıcı karakterini ortaya koymaya başlar. Ve bu noktada hastalık bulaştığı coğrafyaya göre iki farklı yüzünü gösterir. Eğer Amerika kıtasındaki türlere maruz kalındıysa karşımıza hantavirüs pulmoner sendromu yani kısaca HPS çıkar. Virüs, akciğer damarlarının geçirgenliğini inanılmaz derecede arttırır.
Kan plazması damarlardan sızarak akciğerleri hızla sıvıyla doldurur ve hasta gerçekten adeta kendi sıvısında boğulma hissi yaşar. Öte yandan eğer Avrupa ve Asya'daki türlere maruz kalındıysa bu kez hemorajik ateş ve böbrek sendromu yani HFRS tablosunu görüyoruz. Burada hedef akciğerler değil, böbrekler ve ince damar sistemidir. Damarların hasar görmesiyle ani tansiyon düşüklüğü yaşanır, ciltte nokta nokta kanamalar başlar ve böbrekler hızla durma noktasına gelir. Ne yazık ki her iki durumda saatler içinde hastayı yoğun bakıma götüren ciddi acillerdir. Bölüm 4. İnsandan insana geçer mi? Akciğerleri sıvıyla dolduran veya böbrekleri iflasa sürükleyen böyle bir tabloyu dinleyince hemen aklınıza o haklı soru geliyor biliyorum. Acaba otobüste yanımda öksüren birinden veya evde aynı havayı soluduğum birinden bana da geçer mi? Burada bilimsel gerçekler içimize su serpiyor. Pek çok tehlikeli viral hastalığın aksine hantavirüslerin çok büyük bir bölümü insandan insana bulaşmaz. Yani hastalanmış bir kişi etrafındakiler için doğrudan bir tehdit oluşturmuyor. Ana bulaş yolu tamamen sizin o kemirgen dışkılarıyla kirlenmiş ortama fiziksel olarak girmenizdir. Bu virüsün temel doğası hayvandan insana geçecek şekilde tasarlanmıştır. Ama dedik ya, bilimde her zaman istisnalar vardır. Bu kuralın bilinen nadir bir istisnası, Güney Amerika'da özellikle de Arjantin ve Şili gibi ülkelerde görülen Andes virüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü, Andes virüsünün insanlar arasında sınırlı da olsa bulaşmaya yol açtığı bilinen tek hantavirüs türü olduğunu belirtiyor. Fakat burada kesinlikle panik yapmaya gerek yok. Çünkü bu bulaşma öyle yolda yanınızdan geçen biriyle temasla olmuyor. Genellikle enfekte kişiye doğrudan yoğun bakım veren aile üyeleri veya koruyucu ekipman kullanmayan sağlık çalışanları arasında çok yakın, aynı ortamı paylaşan ve çok uzun süreli temas sonucu gerçekleşebiliyor. Bizim bulunduğumuz Kuzey Amerika, Avrupa veya Asya gibi coğrafyalardaki türlerde ise böyle bir insandan insana bulaşma durumu kesinlikle yok. Bölüm 5. Teşhis ve tedavi süreci. Grip gibi gizlenip sonra doğrudan hayati organları vuran böyle bir düşmanla modern tıp nasıl mücadele ediyor? Açıkçası ortada sihirli bir hap veya mucizevi bir antiviral tedavi henüz yok. Bu noktada hayat kurtaran yegane şey, şikayetler başlar başlamaz zamanında doktora gitmek ve geçmişinizi hekime çok net anlatmaktır. Yakın zamanda uzun süredir kapalı olan bir depoya girdiniz mi? Kemirgenlerin olduğu bir çatı katını veya yazlığı temizlediniz mi? İnanın bu soruların cevabı altın değerindedir. Çünkü erken şüphe, erken teşhis ise yaşama şansını getirir. Teşhis sonrası başlayan süreç, virüsü sihirli bir şekilde yok etmeye değil, vücut bu virüsle savaşırken ona zaman kazandırmaya odaklanır. İşte bu destekleyici tedavi çoğunlukla tam donanımlı yoğun bakım ünitelerinde veriliyor. Akciğerlere sıvı dolan bir hasta kendi başına yeterli oksijeni alamayacağı için solunum cihazlarına bağlanıyor. Hatta çok ağır durumlarda kanın vücut dışında bir makine yardımıyla oksijenlendirilmesini sağlayan ECMO gibi ileri yaşam destek üniteleri devreye giriyor. Böbreklerin durma noktasına geldiği vakalarda ise kanda biriken zehri atmak için milimetrik sıvı elektrolit dengesi ve geçici diyaliz şart oluyor. Doktorların buradaki tek amacı hastanın kendi bağışıklık sistemi virüsü vücuttan temizleyene kadar organları ne pahasına olursa olsun hayatta tutmaktır. Dediğim gibi bu tam anlamıyla bir zaman kazanma savaşıdır. Bölüm 6. Korunma ve pratik önlemler. Peki tedavisi bu kadar meşakkatli bir hastalıktan günlük hayatımızda nasıl korunacağız? Kalkanımız aslında inanılmaz derecede basit. Uzun süre kapalı kalmış bir depoya, kömürlüğe veya eve girdiğinizde yapacağınız ilk iş hemen o pencereleri açıp alanı en az 30 dakika boyunca iyice havalandırmaktır. İçeri temiz havanın dolmasına izin verin. Diyelim ki yerde fare izi veya dışkısı gördünüz. İşte burası çok kritik. Asla elektrikli süpürgeyle çekmeyin veya fırçayla kuru kuru süpürmeyin. Yapacağınız en büyük hata bu olur. Bunun yerine yüzeyleri çamaşır suyu gibi bir dezenfektanla iyice ıslatın, virüsün inaktif olması için biraz bekleyin ve ancak ondan sonra silerek temizleyin. Tabii bunu yaparken mutlaka eldiven ve N95 tarzı bir maske takın. Evinize kemirgenlerin girebileceği delikleri kapatmak ve yiyecekleri ortalıkta bırakmamak da işin en temel kurallarından. Bilinçli atacağınız tek bir basit adım sizi gerçekten haftalar sürecek ölümcül bir hastane sürecinden kurtarabilir. Doğanın bize sunduğu bu sessiz dersi her zaman aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Bazen en büyük tehlike gözümüzün önündeki büyük olaylar değil, bir köşede unutulmuş küçük bir izdir. Bu tarz merak uyandıran belgeseller için kanala abone olmayı unutmayın. Bilgiyle ve merakla kalın.